Merhabalar arkadaşlar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün az malzemeli, sadece 3 malzemelerle kıyır kıyır bisküvi lezzetinde kurabiye videosu hazırladım. Lafı hiç uzatmadan hemen yapım aşamasına geçiyorum. İlk önce yoğurma kasemin içinde 250 gram oda ısısında bekletmiş olduğum tereyağım var. Üzerine 1 su bardağından 1 parmak eksik pudra şeker ekliyorum. Tabii ki sizler damak tadınıza göre şeker oranını azaltıp çoğaltabilirsiniz. Oda ısısında yeterince yumuşatmış olduğum tereyağla pudra şekerimi güzelce karıştırıyorum. Tereyağı ile pudra şekerini karıştırdıktan sonra üzerine 2 su bardağı unumu da ekliyorum. Kullandığım un bardak ölçüsü 200 milimlik klasik su bardağı. Toplamda 3 su bardağına yakın un kullandım. Her zaman belirttiğim gibi un marka kalitesine göre değişebileceği için unumuzu yavaş yavaş ekliyoruz. Ben 2 su bardağı unumu ekledim. Sonrasında geri kalan 1 su bardağı unumu da yavaş yavaş ekleyerek kıvam alana kadar hamurumu ayarlamasını yapacağım. Tereyağı veya katı yağ kullanmak istemiyorsanız 1 su bardağı sıvı yağla da bu kurabiye tarifini yapabilirsiniz. Tabii ki sıvı yağla bu istediğiniz kıyırlık ve lezzeti elde etmeyebilirsiniz arkadaşlar. Tereyağla yapıldığı zaman çok daha güzel oluyor. 3 su bardağı unumu ekledikten sonra hamurum toparlanana kadar güzelce yoğuruyorum. Hamur size yumuşak gelip de un eklemesi yapmayın. Bu şekilde bir 2 dakika güzelce yoğurun. İçinde tereyağı olduğu için de yoğurdukça hamurunuz daha güzel toparlanacaktır. Eğer hamurunuz ele yapışan bir hamursa çok az un ekleyerek hamurunuzun toparlanmasını sağlayabilirsiniz. Bakın ben hamurumu tezgahıma aldım. Gördüğünüz gibi elime yapışmıyor. Tezgahıma da yapışmayan güzel bir kıvam alana kadar bu şekilde olması yeterli. Hamurumun daha güzel toparlanması için tezgahımın üzerinde de yoğurduktan sonra hamur kesme aparatımla 4 parçaya bölüyorum. 4 parçaya bölmüş olduğum hamurumun bir parçasını tezgahımın üzerine alıyorum. Avuç içlerini bu şekilde yuvarlayarak uzun şerit yapıyorum. Sonrasında üzerinin daha düzgün olması için elimle baskılar uyguluyorum. Kenarlarının da daha düzgün olması için gördüğünüz gibi kenarlarını da düzeltiyorum ve sonrasında çatal yardımıyla üzerine çizikler atıyorum. Çizginin daha belirgin olması için 2 defa bu şekilde çatalı baskı uygulayarak çizgiler oluşturabilirsiniz. Hamur kesme aparatımla bu şekilde kesiyorum. Hafif baklava dilimi şekilde keseceğim arkadaşlar. Sizler dilediğiniz gibi dilimler halinde kesebilirsiniz. Eğer bu kadar uğraşmak da istemiyorsanız arkadaşlar elinizde ceviz büyüklüğünde yuvarlayarak tepsinize yerleştirerek yuvarlak kurabiyeler de yapabilir veya başka şekillerle de daha güzel şekiller verebilirsiniz. Kesmiş olduğum kurabiyelerimi yağlı kağıt serilmiş tepsime yerleştirdikten sonra geri kalan hamurlarımı da aynı şekli verip devam ederek hamurum bitene kadar bu işlemi yapmaya devam edeceğim. Ben de bu arada ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, daha güzel tariflerden haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayın. Bu sayede başka güzel yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Kurabiye hamurunuza çok az kıyılmış fındık ve 1 çay kaşığı kadar tarçın da ekleyerek bisküvi lezzetinde daha güzel kurabiyeler elde edebilirsiniz. Bütün hamurlarımı aynı şekli verip tepsime yerleştirdim. Toplamda bu kadar malzemeden bir büyük tepsi kurabiye hamuru çıktı. Öncesinde 5 dakika ısıtmış olduğum 175 derece alt üst fansız ayarda kurabiyelerimi pişirmek üzere fırına koydum. İlk önce arkadaşlar 15 dakika 175 derecede pişireceğim. Sonrasında da 165 derecede toplamda 40 dakika kadar pişirdim. Ben kurabiye hamurunda çok fazla beyazlık sevmediğim için biraz pembeleşinceye kadar pişiriyorum. Sizler daha beyaz kıvam istiyorsanız rengini kurabiyelerinizin altı hafif pembeleşinceye kadar pişirebilirsiniz. Bu şekilde bisküvi lezzetini daha güzel kıyır kıyır oluyor. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra üzerine pudra şekerle bu şekilde gezdiriyorum ve süslemesini yapıyorum.
Dilerseniz hiç pudra şekeri serpmeden de servis yapabilirsiniz. Bu kurabiye tarifini yıllardır yaparım. En sevdiğim kurabiye tariflerinden bir tanesi diyebilirim. Günlerce aynı kıyırlıkta ve tazelikte kalan bir tarif. Yarısını kakaolu da yapabilirsiniz. Bunu da belirtmiş olayım. Hemen sizlere ne kadar güzel kıyır kıyır olduğunu göstermek istiyorum. Elinizde dokunduğunuzda gördüğünüz gibi kum gibi kurabiye dağılıyor. Şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.